Merhabalar. Bugün benim gibi iPhone 14 Pro'dan 16 Pro'ya geçme konusunda kafası karışık olanlar için bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Tabi burada söyleyeceklerim Pro Max modeller için de geçerli. Çünkü iki seride de Pro ve Pro Max arasında tek fark ekran boyutu ve batarya kapasitesinden ibaret. Video boyunca sağ elimde 16 Pro, sol elimde ise 14 Pro olacak. Karşılaştırmayı buna göre izleyebilirsiniz. İki telefonu elimize alır almaz gördüğümüz farklardan başlamak istiyorum. 14 Pro ailesi kenarlarda paslanmaz çelik bir tasarımla gelirken 16 Pro titanyum kenarlara sahip. Burada tabii ki karar tamamen kişisel ama ben kendi adıma titanyum kenarlardan ziyade paslanmaz çelik kenarları daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şu an bile bakın kenarlar 16 Pro'da neredeyse hiç dikkat çekmezken 14 Pro'da daha dikkat çekici görünüyor. Bu konudaki sizin fikrinizi de işin aslı merak ediyorum. Yine ilk bakışta gördüğümüz farklardan birisi de 14 Pro'daki sessize al düğmesi yerini 15 Pro'dan itibaren eylem düğmesine bıraktı. Ve burada da yine benim favorim kullanım kolaylığından dolayı sessize al düğmesi. Bunu aşağıya doğru ittiğinizde telefonunuzun sessizde olduğunu biliyordunuz. Yukarı doğru çektiğinizde de direkt tekrar sesli moda geçtiğinizi biliyordunuz. Ama burada basılı tuttuğunuzda sesli modda mı yoksa sessiz modda mı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Onlar arasında geçiş oluyor. Ama bu sadece size titreşimle bildiriliyor. Ve buna alışmak da birazcık süre alacak. Arka yüzeylerde iki telefonda dokulu mat cam kullanırken Apple 16 Pro'da ön kısımda yeni nesil Ceramic Shield kullandığını söylüyor. Ve daha sağlam bir cama sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca iki telefonda IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Renk seçeneklerinde ise siyah ve beyaz renk iki telefonda da sunulurken 14 Pro'da ek olarak derin mor ve altın, 16 Pro'da ise çöl titanyumu ve natural titanyum renkleri de sunuluyor. 16 Pro'da vurgulanan en önemli yeniliklerden birisi ise burada gördüğünüz kamera denetim tuşu. Bu tuş sayesinde fotoğraf ve video araçlarına daha hızlı ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu tuş da yine Apple severler tarafından çok fazla beğenilmese de ben bu tuşu eylem tuşuna göre çok daha faydalı buldum. 15 Pro sadece yeni bir eylem tuşuyla tanıtılmıştı. Bence çok işlevli bir tuş değil. Ama burada gördüğünüz bu tuş kesinlikle daha işlevsel çalışıyor ve alışmak da gayet kolay. Yine unutulmaması gereken önemli değişikliklerden bir tanesi de Pro modellerin ekran boyutunun 0.2 inç kadar büyümüş olması. Yan yana getirip dikkatlice baktığınızda bunu fark edebilirsiniz. Farkı daha iyi görebilmeniz için iki telefonda da daha açık bir ekran koruyucu tercih ettim. Bu değişiklikle 16 Pro bence çok daha ideal olan 6.3 inç ekran boyutuna ulaşırken 16 Pro Max benim gibi cepte taşıma sorunu yaşayanların çok da memnun etmeyecek bir boyut olan 6.9 inçe yükseldi. 2000 nite varan ekran parlaklığı, 120 Hz'e çıkan yenileme hızı, piksel yoğunluğu gibi konularda ise herhangi bir fark bulunmuyor. Ekranlardaki bu artış sadece telefon boyutunun artmasıyla değil, ekran gövde oranında yapılan değişiklikle de sağlandı. 16 Pro'da bu konuda daha bir iyileştirmeye gidildi. Kenarların daha ince olduğu görülüyor. Fakat işin aslı kılıf taktığınızda değişim çok da belirgin olmuyor. Hız için işlemci ve RAM karşılaştırmasına bakacak olursak 16 Pro A18 Pro işlemciyi kullanıyor ve piyasadaki belki de en güçlü çip. 14 Pro ise bence hala kesinlikle yeterli olan A16 işlemciyi kullanıyor. Şu an iki telefonun da ön belleğini boşalttım ve programları sırayla açtığımda göreceksiniz ki küçük uygulamalarda herhangi bir fark görmek gerçekten kolay değil. Belki birazcık daha büyük uygulamalarda 1 saniye bir kar sağlayabilir size A18 Pro işlemcisi. Buradaki asıl fark ise 16 Pro'nun PlayStation 4 ve PlayStation 5 kütüphanesinde yer alan oyunları bile açabilmesinden kaynaklanıyor. Halihazırda Assassin's Creed Mirage ve Resident Evil Village gibi harika görüntülere sahip oyunları 16 Pro ile sorunsuz şekilde oynamak mümkün. Bu oyunlar maalesef 14 Pro'da yüklenemiyor. Apple hem soluksuz takip edip hem de her yenilikte dalga geçmeye çalışan kişiler tarafından 15 Pro tanıtımından itibaren bolca eleştirilse de 16 Pro'da Lightning yerine Type-C kablo kullanılıyor. Ve bu sayede aksesuar kullanımındaki Apple bağımlılığı bir hayli ortadan kalktı. Hatta artık saydığım oyunları telefonu kabloyla televizyona bağlayıp konsol kumandalarını da kablosu olarak bağlayarak telefonu bir oyun konsolu gibi kullanmak da çok daha kolay bir hal aldı. Type-C sayesinde iPhone'lardaki en önemli sorunlardan biri olan kapasite sorunu da harici hard disk bağlantısı sayesinde aşılabilir bir hal aldı. Kamera tarafında da ultra geniş kameranın 48 megapiksele çıkması sayesinde ultra geniş ve makro fotoğraflar artık daha kaliteli çekilebiliyor.
Fotoğraf çekiminde 16 Pro ailesi 5'i optik olmak üzere toplamda 25x zoom'u desteklerken 14 Pro sadece 3'ü optik olmak üzere 15x zoom'u destekliyor. Şu anda da iki telefonla 5x optik zoom'la çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Özellikle ikinci fotoğrafa dikkatle baktığınızda 16 Pro'nun çok daha başarılı olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Video kısmında ise 16 Pro artık 4K 120 fps video çekmemize imkan sağlayıp daha sonra yavaşlatarak çok daha etkileyici videolar hazırlamamıza yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi video çekiminde ve stabilizasyon konusunda çok fazla bir farklılıkları yok. Ses kaydı konusunda ise şu an sesimi 16 Pro'dan dinliyorsunuz. Şu ansa sesimi 14 Pro'dan dinliyorsunuz. Karşılaştırmayı kendiniz yapabilirsiniz. Özelliklere girip baktığınızda ön kamerada herhangi bir geliştirme yokmuş gibi görünüyor. Ama ön kamera performansını şu an muhtemelen siz de fark ediyorsunuzdur. Bence büyük geliştirmeler yaşanmış. Yine 15 Pro'dan itibaren gelen özelliklerden bir tanesi de uzamsal fotoğraf çekme. Yani daha sonra Apple Vision'la izlediğinizde çok daha gerçekçi hissettiren fotoğraf ve videoları iPhone 16 Pro ile çekebilirken 14 Pro ile çekemiyorsunuz. Uzunca bir süre ülkemizde kullanılmayacak gibi görünse de 16 Pro Apple Intelligence ile uyumluyken 14 Pro'da yine destek sunmuyor. Ayrıca bence 14 Pro'nun yine zayıf noktalarından biri olan kullanım süresi de 16'da batarya miktarındaki artış sayesinde önemli bir iyileştirme yaşamış. Bu farkı kullanımda da hemen hissettiğimi söyleyebilirim. Beni kullanımda en çok etkileyen yeniliklerden birisi de 16 Pro ile gelen ses mixi özellikleri. 16 Pro'nun 4 dahili mikrofonuyla kaydedilen sesler daha sonra düzenlenebiliyor. Kadraj ses modu sadece ekranda görünen kişilerin sesini alırken stüdyo ses modu sesleri kapalı bir ortamdaymışçasına temizliyor. Sinematik ses modu ise dış seslere daha fazla izin veriyor. Ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Son olarak 16 Pro ile hayatımıza giren yeni nesil fotoğrafik stiller sayesinde fotoğraf çekimi esnasında veya sonrasında fotoğrafların renklerini düzenlemek hem çok daha keyifli hem de çok daha kolay. Benim 16 Pro'daki en sevdiğim yeniliklerden birisinin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 14 Pro ve 16 Pro arasındaki en önemli farkları size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak bu tarz içerikler yayınlandığında hemen haberdar olup bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.